İyi günler. Tamer Kaya 5 dakika evrim. Bugünkü konumuz omurga. Hayat suda başladı ve ilk omurga suda evrildi. Vücut oluşumunda yumuşak dokuları bir arada tutan bir iskelete ihtiyaç vardır. Öncelikle dokuları bir arada tutan yumuşak bir iskelet, bağ dokusundan oluşan bir iskelet bulunur. Bunları bir araya getiren kemik ve sert dokudan oluşan bir iskelet vardır ve tüm kemik iskeleti bir arada tutan bir anlamda iskeletin iskeleti diyebileceğimiz omurga bulunmaktadır. Omurga karaya çıkışla ve insanın evrimiyle çok özel dönüşümler geçirmiştir. Şimdi bunları hep birlikte göreceğiz. Evet, sunumuma bir benzetme yaparak başlamak istiyorum. Biyolojinin omurgası evrim, evrimin de omurgası burada gördüğümüz evrim ağacı. Evrim ağacı canlılığın çeşitlenmesine yönelik detayı bize veren çok özel bir çizelge. Yaklaşık 500 milyon yıl önce hayvanlar omurgalılar ve omurgasızlar olarak ayrılmış oluyor ve omurgalılar ve omurgasızlar hayvanların iki ana büyük başlığını oluşturuyorlar. Omurgalılara gitmeden önce notokortlular dediğimiz bir grup canlı daha sonra omurgalıların oluşmasıyla omurganın evrimini kolaylaştırıyor. Omurgalılar vücudun iç iskeletinin sağladığı hareket rahatlığı nedeniyle inanılmaz boyutlara ulaşabiliyorlar. Burada gördüğümüz mavi balina yeryüzünde yaşamış en büyük canlı. Halihazırda da yaşamaktadır bu tür. Ama omurgasızlar dış iskeletleri nedeniyle belli bir boyutun üzerine çıkamıyorlar ve boyutları bir el kadar maksimum olabiliyor. İrice bir yengeç omurgasızların gelebileceği maksimum boyut sınırı burada gördüğümüz gibi. Memeliler omurgalılar içinde büyük bir başlığı oluşturuyor ve biz de memeliler sınıfı içinde primatların bir üyesi olarak bulunmaktayız. Omurgaya giden yolda notokortlular bulunmakta. Notokortlular daha sonra omurgaya dönüşerek bugünkü omurgalıların tüm omurga yapısının ana iskeletini oluşturuyor. Notokort yapısı omurgaya bu şekilde dönüşüyor. Notokordun bu gördüğümüz dönüşümü omurganın kemikleri ve kemikler arasında yer alan disklerin oluşumu ve tam ortada yer alan korda yani notokort denilen yapıda tamamen disklerin ortasında yer alan boşlukların oluşmasını sağlıyor. Bunlara biz nucleus pulposus diyoruz. Diskin ortasını, merkezini oluşturuyor. Böyle bir dönüşümle omurga notokorttan ortaya çıkmakta. Embriyolojik gelişim sırasında bu aşama aynen gerçekleşmekte. Radyolojik incelemelerde bu notokorttan omurgaya dönüşüm sırasında ortaya çıkan eksikliklerin bazı omurga anormallikleri olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Bazen omurgalar arasında yeterince açılma olmadığını ve diskin bulunmadığını ya da notokort kalıntısının omurga içerisinde olması, biz buna kelebek vertebra diyoruz. Bu gibi embriyolojik ve evrimsel kalıntılar olabiliyor. İnsan omurgasında olduğu gibi tüm omurgalılarda boyun, sırt, bel omurları ayrı ayrı bulunmakta ve memelilerin omurgaları birbirine inanılmaz benzerlik göstermekte. Burada gördüğümüz gibi zürafanın da farenin de 7 boyun omuru bulunmakta. Bu da omurganın tüm memelilerdeki benzerliğini gösteriyor. Burada bir zürafa iskeleti ve tüm memelilerde olduğu gibi 7 tane boyun omuru mevcut. Omurga suda vücudu hareket ettirebilmek için çok gerekliydi ve balıklar kuyruklarını sağa sola hareket ettirecek şekilde evrildiler. Sağ sol hareket ilerlemenin tek yoluydu. Fakat suda yüzen ve balık olmayan bir canlı kuyruğunu yukarı aşağı hareket ettirerek ve kuyruğu yatay konumda olarak suda hareket edebiliyor. Bu aynı kara canlılarının hareket devinimine oldukça benziyor. Burada bir köpeğin hareketi omurgasında yukarı aşağı hareket, Yunus'un yukarı aşağı hareketiyle büyük bir benzerlik gösteriyor. Bunun nedenini kısaca değinelim. Burada gördüğünüz köpek balığı kuyruğunu sağa sola hareket ettirerek suda ilerliyor. Suda hayatın ilk evrimi sudaki hareketliliğin bu şekilde olmasıyla mümkün oldu ama karaya çıkışta
Bu yatay hareket başlangıçta devam etti ve bugün sürüngenlerde bu hareket aynen devam ediyor. Fakat sonra kolların ve bacakların ya da dört bacağın evrilmesiyle ayak üstüne kalkmak omurganın bu kez yukarı aşağı hareketiyle bir devinim kazanmayı mümkün kıldı. Ve karadan suya tekrar dönen Yunus örneğinde de bu hareket korundu. Yani Yunus'un karadaki geçmişi onun denizli yaşamındaki omurga hareketini belirleyici olan bir durum burada gördüğümüz gibi. Omurga aynı zamanda iskelete destek olmanın yanı sıra omuriliği de koruma görevini üstlenmiştir. Burada gördüğünüz şekilde omurilik omurganın tam ortasında arkada korunaklı bir alanın içinden geçer ve tüm omurların arasındaki arka deliklerden omurilikten sinir kökleri çıkmaktadır. Bu gördüğünüz sinir köklerinin dağılımı. Normal bir insanın sinir kökleri ciltlere kadar uzandığında biz bu ciltlere uzanımlara, omurga açıklıklarından uzanan sinirlerin oluşturduğu hatlara dermatom adı veririz. Ciltte belli sınırlar oluşturur. Bunlara baktığımızda insanın gerçek tabanının aslında ayak tabanı olmadığını, kuyruk sokumunun olduğu yerde olduğunu görürüz. Bunun için de insana bu pozisyonu vermek en doğru yaklaşımdır tabii ki. Bir kurtçuk modeliyle başlıyor canlılık. İlk vücut formasyonları. Daha sonra bu balık formasyonuna geçtiğinde kuyruk, sürüngen formasyonunda yine tüm vücut yapısında omurganın ve çıkan sinirlerin yapısı aynı kalıyor ve kuyruk varlığını devam ettiriyor. Daha sonra memeli formasyonunda, memeli yapısında da benzer yapı var. Primatlarda bu devam ediyor ve kuyrukla birlikte omurga varlığını sürdürüyor ama daha sonra kuyruk kayboluyor tabii insanın evrimiyle. Ve gerçekte insanın gerçek tabanının kuyruk sokumu bölgesi olduğunu görüyoruz. İki ayaklılık nedeniyle aslında biz ayak tabanını taban gibi düşünsek de insanın gerçek tabanı kuyruk sokumu. Bir tüm vücut MR'ına baktığımızda omurganın içinde omuriliğin korunaklı bir şekilde omurilik sıvısı bu beyaz yapının içinde görünümü. Fakat dikkat ederseniz omurilik belli bir noktadan daha ileriye gitmiyor. Bu aslında olması gereken omurilik boşluğunun en son noktasına kadar gelmesi gerekirken bu yukarıda bir yerde sonlanıyor. Bu bir anlamda sinirlerde, omurilikten çıkan sinirlerde bir gerilmeye neden oluyor. Buna benzer aslında biraz garip bir görünüm. Fakat bununla ilgili bir sorun yine de yaşamıyoruz. Bunun nedeni insan evrimi sırasında boyun yaklaşık 5-6 milyon yıllık bir süre içinde boyun uzaması ve boy uzayınca sinirlerin buna tam uyum sağlamayıp biraz kısa kalması. Bu zaman içerisindeki değişimi şöyle görecek olursak boy uzadıkça sinirlerin çıktığı yerler yine aynı kalıyor ama omurilik kısa kalıyor. Bunu bir seri olarak görürsek zaman içerisinde omuriliğin olması gereken yerden yukarıya doğru bir hareket gösterdiğini görüyoruz. Ve embriyolojik dönemde ya da büyüme döneminde de bu aslında geçmişimizi tekrarlar şekilde aynen görünüyor. Yani omurilik embriyo halindeyken 6 milyon yıl önceki şeklimize çok benziyor. İnsanın omurgasıyla en yakın akrabası şempanze grubunun omurgası biraz farklı. Ayağa kalkınca insanın omurgası S şeklinde bir kıvrım oluşmuş. Fakat şempanzelerde bugün C şeklinde bir kıvrımda bir omurga var. Çünkü insan ayağa kalkınca karın bölgesinin ağırlığını taşıyan mekanik bir denge oluşturan kıvrımların ortaya çıkması gerekli olmuş. İnsanın embriyolojik gelişiminde ve yeni doğan döneminde de bu C şeklinde omurgaya sahip olduğunu, daha sonra bu S omurganın ortaya çıktığını görebiliriz. İnsanın omurgası, insanın evrimiyle birlikte inanılmaz bir yük altında kalmış. Bunu en yakın arkadaşımız, dostumuz köpekle kıyasladığımızda, yatay omurgayla dikey omurgayı kıyasladığımızda burada yatay omurganın her bir birimde sadece bir birim ağırlık oluştururken dikey omurganın ağırlığı taşıyan 24 omurun hepsini dikkate aldığımızda inanılmaz bir yük altında kaldığını görüyoruz. Bu altta kalanın canı çıksın mantığı gibi düşünülebilir. İnanılmaz bir ağırlık ve yük var
ve yeryüzünde iki ayak üstünde duran ve bu yükü çeken yegane canlı biziz diyebiliriz. Üstelik bu ağırlığı köpekler ya da diğer dört ayaklı canlılar dört ayağa dağıtırken biz sadece bunu iki ayak üzerinde taşıyoruz ki bu yükü daha da arttırıyor. Bunun sonucu olarak diskler sinir köklerine doğru kayabiliyor bu baskıya bağlı. Ya da bu disk kaymaları ilerleyebiliyor. Uzun vadeli baskılarda kemik kenarlarında ciddi harabiyetler ve dejenerasyon dediğimiz yapılaşmalar oluyor. Disk harabiyetleri, yıkımları oluyor. Omurga çökebiliyor ya da omurga eğrilikleri ortaya çıkabiliyor. İnsanın iki ayak üstünde kalkması onun ellerinin serbest kalmasına ve yaratıcı özelliklerinin gelişmesine başlayan süreci tetikledi. Bugün kendi evrimini anlayacak noktaya kadar da ilerlemesini sağladı. Bunu bir anlamda omurgamızdaki bu aşırı yüke borçluyuz. Bunun bedelini her gün belimiz, sırtımız ağrıyarak çekiyoruz ama hiçbir şey bedelsiz değil tabii ki. Aydınlık günler diliyorum.